Kariyer Hikayeleri serisinin bu bölümünde bugünkü konuğumuz Hüseyin Berk Engin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendisi bir yüksek kimya mühendisi. Dolayısıyla da bugünkü bu bölümde kendisini ağırladık. Aynı zamanda İspanya'da tanıştığımız ortak bir aile dostumuz sayesinde değerli bir insan. Bugün hem kariyer yolculuğunu, kimya konusundaki üniversite yüksek lisansı, çalıştığı şirketler hem bunları ele alacağız hem de e, göç hikayeleri serisine de başka bir bakış açısından, göç bakış açısından başka bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şu anki sohbetimiz daha eğitim, kariyer üzerinden, kimya üzerinden olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk yeniden. Teşekkürler Can. Umarım güzel program olacak ve güzel bilgiler paylaşacağız arkadaşlarla birlikte. Bu kariyer planıyla ilgilenen, bu tarz hedefleri olan arkadaşlara güzel bilgiler vereceğiz diye umuyorum. Güzel bir bölüm olsun. Ee, O zaman direkt şunu sorayım. Neden kimya mühendisliği? Nasıl başladı? Nerede okudun? O üniversite yıllarına biraz dönelim. Tabii ilk başta üniversite yıllarından başlarsak veya hangi üniversiteden diye konuşursak lisansımı Konya Selçuk Üniversitesi'nden tamamladım. Şu andaki ismi de Konya Teknik oldu. Hatta biz Konya Teknik Üniversitesi'nden mezun olduk, öyle söyleyebilirim. Aslen İzmirliyim, ailem İzmir'de. Benim dedemden kalan babamların ve amcamların ortak birlikte yürüttüğü bir kimya işi var. Ufak yaşlardan beri hem esnaflık hem de kimya sektörünün içinde olduğum için hep aklımda kimya ile ilgili bölüm okumak vardı. O yüzden dolayı kimya mühendisliğini seçtim. O zamanki üniversite sınav puanları da Konya Selçuk Üniversitesi denk gelince lisansımı orada tamamladım. Sonra lisans dönemindeyken bir yıl kadar Polonya'da Erasmus yaptım. Kuzey Polmeryan Politeknik Üniversitesi'nde Szczecin'de. Ondan sonra da yüksek lisansta da Katalonya Politeknik Üniversitesi yine kimya mühendisliği bölümünden mezun oldum. Uzmanlığım da polimerler ve akıllı polimerler fabrikası diye geçiyor. Şu anda da özet olarak bütün yani kariyerim bu şekildeydi üniversite anlamında. Ee, Başka ne sormak istersin bununla ilgili mesela? Ne yapabiliriz? Üniversiteyi kazandın, yerleştin. Ondan sonra bu tarz bir kariyer planlaması üniversitenin ilk yıllarında aklında var mıydı? Yani yüksek lisans yapacağım, işte yurt dışı yapacağım gibi şeyler var mıydı kafanda o dönemlerde? Şöyle söyleyeyim, evet vardı ve bu fikir aslında lise yıllarından beri Oh. aklımda olan bir fikirdi. Çünkü ben 6-7 yaşından beri kimya sektörünü veya sanayi sektörünün içinde olan bir insanım ailemden dolayı. Yazları okul tatile girdiği zaman bir ay bile olsa ben sürekli sanayinin içinde olduğum için ve bu sayede de çok büyük firma sahipleriyle görüşme şansım olduğu için hep bana insanların tavsiyesi üniversiteye geçtiğin zaman İngilizce eğitim almam veya yurt dışında bir eğitim almam yönündeydi ve bütün hedefim planım bu şekildeydi aslında. O yüzden dolayı daha üniversiteye geçer geçmez mesela benim o zamanki Konya Selçuk Üniversitesi'nin eğitim dili Türkçeydi. Yani mühendislik okuyorsunuz ve eğitim diliniz Türkçe. Çok komik bir durum aslında. Hmm. Ve ben özellikle hazırlık okudum gönüllü olarak ve bir yıl boyunca çok günde 12 saat, 13 saat İngilizce çalışarak İngilizcemi toparladım. Çünkü hani Türkiye'de hep konuştuğumuz şey gramer veya dinleme kısımlarında Türkler iyi ama fakat konuşma kısmında çok kötüyüz veya teknik kısmında çok kötüyüz. Yani bilgimiz çok fazla yok. Bu yüzden dolayı da hep kendimi o yönde eğittim. Ve amacım şeydi, üniversite kazanıp Erasmus yapıp Avrupa'yı keşfetmek. Çünkü maalesef ekonomik şartlardan dolayı ve vize sorunlarından dolayı yurt dışına çıkmak bir Türk genci için kolay olmuyor. Ve en iyi senaryo üniversitede Erasmus yaparak gitmekte. En azından Avrupa'da nasıl bir dünya var. Çünkü siz bir mühendisseniz sizin için İngilizce bir yabancı dil değil aslında. Yani sizin için aslında bir ana dil. Hmm. Yani ilk başta İngilizceyi bir yabancı dil olarak bile saymamanız gerekiyor. İyi bir mühendis olmak istiyorsanız. Bu hangi bölüm için geçerli olursa olsun fark Ve bu etmez. sence hani her millet için de geçerli mi? Çünkü hani Evet. biliyorsun Oktay Sinanoğlu'nun hani bir şeyi vardır. Çok takıntılı olduğu bir konu vardır. Hani bölümlerin aslında Türkçe olması lazımdı. Yani burada işte İspanya'da İspanyolca çok fazla var. Hani seninle de konuştuk. Diğer bölümde de üstünden geçeriz. İşte Fransa'da Fransızca bölümler var ama bizde mesela hani inanılmaz bir İngilizce bölüm
teşviği ve takıntısı var. Sence bu hani şöyle olması gerekmez mi ya? İngilizce eğitimi hepimiz en iyi şekilde aslında keşke ilkokuldan, ortaokuldan beri alsak da hani üniversite bölümlerimiz aslında yine Avrupa'daki gibi kendi ana dilimizde olsa. Çünkü bu da başka bir bakış açısı. Ya açıkçası ben bu bakış açısına katılmıyorum. Hı hı. Çünkü sanayinin içinde çalışan ve endüstriyel kısmında çalışan insanlar bilirler ki Türkiye Avrupa'ya, Amerika'ya, bu tarz ülkelere veya Arap ülkelerine çalışan bir Hı hı. ülke. Ve genellikle anlaşma dilimiz maalesef Türkçe veya Fransızca değil. İngilizce. Bir fuara gittiğiniz zaman karşınızda bir nasıl diyeyim Almanya'dan birisi bile olsa, Almancanız yoksa ortak dil İngilizcedir. Veya ne bileyim İspanya'dan. Ve dünyada kabul edilen dil şu anda İngilizce ve akademik olarak da yükselmek istiyorsanız İngilizcenizin iyi olması gerekiyor. Yani sadece İngilizceyle bile ayakta kalabilirsiniz bir şekilde. O yüzden ben bu teze katılmıyorum. Mesela direkt endüstrinin içinde, sanayi içinde olduğumuz için senelerden beri her gelen şartname, talep hep İngilizce. Hı hı. İnsan yabancı eğer iyi para kazanmak istiyorsanız insanlarla İngilizce konuşarak, onlara işinizi pazarlayarak, kendinizi pazarlayarak bir yere geliyorsunuz. Maalesef Türkçe popüler bir dil hale geliyor. Ama yine gün sonunda iyi bir İngilizceye iş dönüyor. Mesela siz bir iş aradığınız zaman Türkiye'de bile hep size sorulan şey İngilizce seviyeniz nasıl? Hı. O yüzden çok önemli bir faktör. Ben bu teze katılmıyorum. Eğer Türkiye 3 kıtada hüküm sürmüş olsaydı günümüzde bile Osmanlı bölünmemiş olsaydı ve Türkçe yayabilselerdi aynı şu an İspanyolların yaptığı gibi evet bu tez olurdu. Hı. Ama şu anda bu Türkçe konuşan 80 milyon insan var. Onların hepsi de genellikle Türkiye vatandaşı. Ama siz bir örnek veriyorum İspanya'ya gittiğiniz zaman Türkçeyi öğrenmek isteyen kişi sayısı çok az. O yüzden herkes İngilizce konuşması gerekiyor. Yani biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yani akademik kısım da o yüzden hani Evet. İngilizce olmalı. Hani bu böyle dışarıdan o öğrenilen İngilizce ile yapılacak bir iş değil gibi mi diyorsun sen? Evet. Yani mesela şu anda YDS sınavı diye bir durum var Türkiye'de akademisyen olmak istiyorsanız. Yani Türkiye'de akademisyen olmak için iyi bir Türkçe ihtiyacınız yok, iyi bir İngilizce ihtiyacınız var. Neden YDS sınavı yapılıyor? Neden TOEFL Hmm. sınavı var? Niye IELTS sınavı var? Bu da en kısa örnek yani. Hani bunu daha fazla açıklamanın bir anlamı Hmm. yok bana göre. Çünkü akademisyenler de bir akademik makale çevirirken ve yayınlarken İngilizce olarak yayınlıyorlar. Veya TÜBİTAK tezlerinde. Çünkü hepsi bunlar global dünyada yayılan bu makaleler birbirle paylaşılıyor. Aynı şekilde kitaplar çevirileri yapılıyor. Eğer iyi bir akademisyenseniz yabancı bir kitabı çevirdiğiniz zaman bundan bile çok büyük bir terfi alıyorsunuz. Yani akademisyenlik anlamında. Yani bilim dili olduğu için diyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Peki sen o zaman o süreçte hani onu kendin toparlayıp Evet, hazırlıkla değil mi? evet. Hazırlık döneminde. Toparlayıp oradan sonra da hani böyle şey mesela stajlar falan oldu mu? Oldu Yine. tabii. Yani mühendislik okuyan arkadaşlar bilirler. İkinci ve üçüncü sınıfta bizim 2 tane zorunlu stajımız var. İkinci sınıfta laboratuvar stajı diye geçer. Üçüncü sınıfta da üretim stajı diye geçer. Hı hı. Stajlarda bile büyük firmalara girdiğiniz zaman, global firmalara Türkiye'de sen iyi bir İngilizce seviyesi soruyorlar. Onun dışında lokal firmalarda eğer tanıdık vasıtasıyla girdiyseniz açıkçası İngilizceyi birazcık Hı. hani umursamıyorlar. Ama baktığınız zaman bu çok önemli bir durum. İngilizce kesinlikle olması gereken bir şey. Bütün kariyeriniz için. İşte benim bölümümden çok iyi puanlarla, akademik puanlarla mezun olup ama fakat İngilizcesi olmayıp standart bir işte çalışan arkadaşlarım da var. Tanıyorum kendilerini. Ama tabii bir yere kadar bu süreç devam edebilir. Yine gün sonunda İngilizce bilmeniz şart oluyor veya yükselmek için bu gerekiyor. Tabii benim durumda da bu tarz durumları çocukluktan beri gözlemlediğim için sanayinin içinden geldiğimiz için sürekli hani bu ilk başta benim hedefimdi. Yoksa ben de 3 ortalama yapayım, işte 3,5 ortalama olsun, bölüm birincisi olayım hiç böyle bir niyetim yoktu. Yeterli puan Hı. alayım, okul puanım yeterli olsun, Erasmus'a gidebilecek Basamak kadar. olarak gördün aslında. Kesinlikle, kesinlikle ve İngilizcem çok iyi Hı. olsun. Yani her şekilde bunu katarım. Çünkü İngilizce bilmek demek yabancı dil bilmek değildir aslında. Yani dünya global dil bilmektir. Yabancı dil nedir? Mesela bir İspanyolca yanına bir Hı. Almanca veya ne bileyim bir Fransızca. Bunlardır yabancı dil veya Rusça. O yüzden bu şekilde ben bir kariyer hedefiyle gittim. Ondan sonra da işte hayat bizi İspanya'ya getirdi.
Peki İspanya'ya gelirken şimdi bir yüksek lisans var tabii. Birazcık yüksek lisansa başvuru süreçlerinden nelere dikkat edilmesi lazım? Türkiye'de özellikle senin gibi bölümler okumuş diyelim, mühendislik bölümleri okumuş diyelim. İnsanların başvuru yaparken nelere dikkat etmesi lazım? Tabii şimdi bu süreç birazcık çok açık bir süreç. Her ülkenin şartları farklı oluyor. Her ülkenin istediği kriterler farklı oluyor. Ama genel olarak yüksek lisans yapmak istiyorsanız mühendislik anlamında iyi bir IELTS veya TOEFL puanı şart. Eğer bölümünüz Türkçe ise, Türkiye'de okuduğunuz bölümünüz Türkçe ise. Eğer İngilizce okuduysanız %100 bu kabul edilebiliyor birçok Avrupa ülkesinde. İstenmiyor yani İstenmiyor, herhangi bir evet. şey, anladım. %100 ama İngilizce olması gerekiyor. İkincisi okul puanınızın yine iyi olması gerekiyor. En az bir 2,5 ve üzeri olursa daha fazla şansınız oluyor. Aynı şekilde referans yazıları çok Avrupa'daki üniversiteler için yararlı oluyor. Mesela Hocalardan alınan. hocalardan alınan veya çok global bir firmanın iyi bir üst yöneticisinden güzel bir yazı almışsınızdır. Ve dünyada bilinen bir mesela üniversite bir firmadır. Sallıyorum işte Efes Pilsen, Tuborg. Hmm. Hani mesela kimyacılardan veya Tüpraş grubundan. Öyle bir firmadan aldığınız zaman iyi bir müdürden. O da işinize yarar. Mesela benim durumumda şöyle olmuştu. Ben bir sene Polonya'da Erasmus yaptığım dönemde Polonya'daki iki hocamdan referans yazısı aldım. Dedim hani ben böyle bir yüksek lisans yapmak istiyorum. Ardından kriterlerden biri de referans yazısı. Bana ikisi de sağ olsun referans yazısı kağıdı verdiler. Ondan sonra o referans yazısı kağıtları çok işime yaradı. Bu yüksek lisanstaki üniversiteye başvurabilmek için. Diğer bir aranan kriter benim okulun Türkçe eğitimi olduğu için maalesef IELTS puanıydı. İşte bizim İspanya'da da istenilen puan B2 seviyesindeydi. Ben de B2'lik bir puan aldım. Ondan sonra başvurumu yaptım. Başka aranan kriter diplomanızı istiyorlar. Diplomanızın içerisindeki derslerin puanlarını istiyorlar. Onları görüyorlar ve transkript dediğimiz diğer bir belgeyi istiyorlar. Transkripti de görmek Hmm. istiyorlar. Bu tarz belgeler var. Her okulun kendi deadline'ları var. Yani son başvuru tarihleri var. Onları iyi araştırmak lazım. Bazı üniversiteler yılda bir sefer açıyorlar. Eylül ayı gibi. Bazıları da Eylül ve Nisan-Mayıs aylarında açıyor 2 sefer. O yüzden bunları bir takip etmek gerekiyor. Hani belki yanlışım olabilir. Bunları tabii arkadaşlar kendileri araştırırlarsa iyi olur. Her ülkenin okulun farklı. İspanya'da benim okul için ben mesela bunu Ağustos ayında yaptım. Ve o dönemde Erasmus'taydım. Hatta bu kararı Ha. da şöyle verdim. Barcelona'ya geldim arkadaşlarla birlikte. Gezdikten sonra dedim bu yani şehir çok güzel. Aynı İzmir gibi. Ve burada okumak da çok keyifli olur. Sonra şartları araştırdım. Arkadaşlar da araştırınca görecekler mesela İtalya, İspanya gibi üniversitelerde yani oradaki üniversitelerde, devlet üniversitelerinde eğitim dilleri biraz daha İngilizce olabiliyor, global Hmm. olabiliyor öğrenci çekmek için. Ama mesela İngiltere dışındaki diğer ülkelerin üniversitelerinde çok fazla bunu bulamıyorlar. Bu da bir dezavantaj. Eğitim dili İngilizce olduğu için benim okulumda çok daha hızlı bir şekilde buraya başvurdum. Hmm. Benim okulda Politeknik Üniversite olduğu için burada ve İspanya'da iyi bir konumda olduğu için hatta bu arada unuttum herhalde söylemeyi. Katalonya Politeknik Üniversitesi oradan mezun oldum. Çok iyi bir konumda olduğu için direkt başvurdum. Yani bu şekilde bir süreç oldu. Şansıma da kabul edildim. Biraz da açıkçası orada da insan şans da oluyor yanında. Ne kadar sürdü totalde bu süreç? Bana bir hafta geldi cevap. Bir haftada geldi. Bir hafta Direkt içinde kabul geldi yani. direkt kabul geldi aynen. Çok iyi. Zaten ben bölüme yanlış hatırlamıyorsam ilk 3'te girdim. Ya ikinciydim Hmm. ya da üçüncüydüm öyle bir şeydi. De onun da etkisi vardır ama ya. Evet yani benim puanım yüksekti ve başvuru kriterlerinde de direkt üçüncü sırada falan girdim. Peki totale vurduğumuzda işte belgeleri toplamak olsun, referans yazılarını almak olsun, işte transkripti almak, başvurmak vesaire o çeviriler belki ne kadardır hani bu ortalama? Yani şimdi o biraz değişiyor. Yani çevir genellikle referans yazısını alacağınız zaman genelde hocanız diyor ki hani sen hazırla referans yazısını ben de düzelteyim imzalayıp sana geri vereyim. Hmm. Bu artık günümüzde ChatGPT ile birlikte çok daha hızlı bir hale geldi. Eskiden o maalesef yoktu. Onun dışında diğer belgeleri toplamak yani biraz değişiyor çünkü vize süreci biraz uzun sürüyor. Ben açıkçası vize sürecinden dolayı bir sene geç geldim İspanya'ya. Vize Aa sürecinde bak bu güzel bir konu. Biraz ona değinelim mi? tabii bu çok önemli bir durum. Ben Polonya'da 6 aydan fazla kaldığım için İspanyol konsolosluğu benden Polonya'dan adli sicil kaydı istedi. Yani Türkiye'den değil. Bu çok saçma bir durum evet. Diyorlar ki sen 6 aydan fazla Polonya'da kaldın. Bize işte Polonya makamlarından adli sicil kaydı getirmen lazım. Apostilli. Ve bu apostilli Polonya'dan vurulacak. Yani
Ve Covid döneminde o zaman gidip kendim de alma şansım yoktu. Yani sağ olsun işte benim üniversite hocam Halina, hep ona ben anne gibi yaklaşırım, yani anne derim hatta. Çok aramız iyidir. Bana çok yardımcı oldu ve onun sayesinde o dönemde ben şey aldım, yani apostil Çok iyi. aldım. Ama tabii geç başvuru yaptığım için vizeye, çünkü belgelerin çevrilmesi, onaylanması falan filan, bir sene kaybettim. Yani bir sene rötarlı olarak geldim. O bir seneyi nasıl değerlendirdin böyle? Kendi aile şirketimde kalite güvence sorumlusu olarak çalıştım o dönemde. Hem aileme yardımcı oldum aile şirketinde, hem de biraz daha piyasayı o dönemde öğrenme şansım oldu. Kendimi geliştirme şansım oldu. Aynı şekilde İngilizceye devam ettim. Hmm. Ve İspanyolca devam ettim o dönemde. Hem İngilizce hem İspanyolca Sen kurslar İspanyolca almaya. hazırlanıp geldin birazcık o Evet. zaman. Ya çünkü hani bu ülkede gözlemlediğim kadarıyla insanların İspanyolca yani İngilizce seviyeleri güzel. Anlaşabiliyorsun ama bir yere kadar. Bazen biraz daha kendini İspanyolca ifade ettiğin zaman çok daha doğru anlaşılabiliyorsun. Evet. Bu doğru bence de ya. Özellikle hani merkezden uzaklaştıkça bence İngilizce bilme oranı da düşüyor bayağı bir. Evet. Ee, Ve burada da İspanyolca lazım. Hani bir Hollanda gibi değil. Evet. Hani Hollanda'da 7'den 70'e herkes böyle B2, C1 İngilizce konuşur mesela. Kesinlikle. O yüzden burada gerçekten İspanyolca lazım. Bence gelecek biri de en azından böyle bir gündelik konuşmaları tutturabileceği kadar bir İspanyolca bilip gelse avantajlı olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Mesela en azından A2 seviyesinde bir İspanyolcanız varsa, işte bunu istiyorum, şuraya gitmek istiyorum, nasıl Hmm. yapabilirim, işte bu ne kadar gibi şeylerde bile hayatta kalabilirsiniz yani, Evet, en azından o evet. seviyede. Tabii o dönemde o şekilde kendimi geliştirdim. Ondan sonra da yine atletizlik kaydı almak gerekiyor. Polonya'dan yine aldım o belgeyi. Çünkü diğer bir püf noktası, aldığınız belgeler, bu tarz belgeler 3 aylık geçerlilik süresi oluyor. 3 ay sonra yeniden almanız gerekiyor aynı belgeyi. Aa, Ben işte tabii. vizeye 3 ay önceden başvurmadan önce yine bu belgeyi aldım. Çevirisini yaptırdım. Türkiye'de onaylarını yaptırdım noterden. Yine Türk apostili de vurdurdum üzerine. Orayı birazcık karıştırabilirim. Yani Türk apostili vurulmamış da olabilir. Sadece noterle birlikte de Hmm. oldu çevirisi için. Ondan sonra işte vizeyi aldım. Süper. Ama tabii İspanya'ya öğrenci olarak gelecekler veya gelmişler de bilir yani. İspanya'ya vize almak kolay değil. Yani Hmm. çünkü çok fazla belge istiyorlar ve çok ufak detaylara takılıp reddedebiliyorlar ve yani süreci biraz daha uzatabiliyorlar. Konsolosluk yorumları çok kötüdür İspanya'nın Türkiye'de. Ben bir kere İs- incelemiştim. Özellikle İstanbul berbat yani Evet. bana göre. Yani İstanbul'daki durum hani hiç hoş değildi o zaman, benim Hmm. alacağım zaman. Ee, Yani şey, açıkçası birçok kişiyi ağlayarak çıkıyordu içeriden. Bunu Google yorumlarında okudum. Çok ilginç bir şey bu. İki ülkenin diplomatik ilişkileri iyi olmasına rağmen bu durumun böyle olması ilginç bir şey yani bence. Evet. Peki şöyle şimdi geldin, başladı yani bu vize çıktı işte Polonya'daki apostil olayı halledildi vesaire. Buraya geldikten sonra mesela konaklamayı nasıl yaptın ya da işte okullu zor muydu sence? Yani yepyeni bir ülkede yepyeni bir okul okumak zor muydu? Kesinlikle. Şimdi konaklamayla ilgili olarak Idealista diye bir site var. Buranın sahibinde ne? Evet, oradan istediğiniz gibi oda bakabilirsiniz veya ev bakabilirsiniz bütçenize göre. Benim o zamanki bütçem sınırlı olduğu için ben bir oda kiraladım. Biraz daha merkezi bir konumda olsun diye. Evimi işte bir Belçikalı, bir Katalan arkadaşla paylaştık. Onlarla birlikte evde kaldık. Herkesin bir odası var. Banyo, tuvalet ve mutfak ortak. Bu şekilde böyle bir evde kaldım bir dönem. Sonra işte bir Türk arkadaş tanıştık burada. Beraber eve çıktık. Okumak anlamında ise bana göre ben 4 sene Türkiye'de okul okumamışım. Hmm. Türkiye'de aldığım eğitim o kadar zayıfmış ki benim için. 2 sene yüksek lisansta ben çok zorlandım burada. Ve o dönem Covid dönemiydi biraz da. Ama ona rağmen bile, yani online olmasına rağmen bile verilen projeler, ödevler, derslerin ağırlığı. Yani ben dedim ki ben bu okulu herhalde bitiremeyeceğim bir ara. Çünkü bir derse mesela 3 tane farklı hoca giriyor. Hmm. Yani termodinamik dersi var diyelim, örnek veriyorum. Aslında yüksek lisans öyle bir ders yok ama sadece arkadaşların bileceği şekilde konuşayım. Termodinamik dersine 3 tane hoca giriyor. Üçü de farklı bir şey anlatıyor. Üçü ödev veriyor. Üçü sınav yapıyor. Yani siz bir dersten bir dönemde 3 tane proje yapıyorsunuz. Araştırma temelli bir de değil mi? Evet, ve Burası araştırma temelli. grup ödevi, evet, grup ödevi, araştırma temelli ve her şeyi de beğenmiyorlar. Çok detaylı araştırma yapmanız Hmm. gerekiyor. Ondan sonra da üçünden de sınava giriyorsunuz. Yani 3 sefer vize sınavına giriyorsunuz.
Yani onun stresi zaten insana yetiyor ve bunun gibi Zor bölüm bir de yani. tabii. Yani bu mühendislik yani kimya mühendisliğinden mezun olan bir insan gerçekten kimya mühendisi oluyor. Mesela ben arkadaşların hepsi sınıftaki herkes proses mühendisi olarak seçtiler. Ben e, polimer üzerine yoğunlaşmak istedim. Tek mesela tek polimer üzerine mezun olan kişi bendim. Ama neden seçtim? Çünkü polimer dünyada çok büyük pazar. O şekilde seçtim. Çok daha fazla laboratuvar uygulaması vardı. Ben laboratuvarda çalışmayı sevdiğim için, testleri sevdiğim için o şekilde seçtim. Proses mühendisi mesela bana göre bir mühendislik değildi. Çok fazla bilgisayarlı data, hesaplama Hmm. vardı ve ben sıkılıyordum açıkçası. Hoşuma gitmiyordu. Ve çok zorlanıyordum o derslerde. Temelimiz iyi olmadığı için üniversiteden gelen. O şekilde kaldık. Ama buraya gelecek arkadaşlar şunu bilmeliler ki İspanya'ya gidiyorum, tatile gidiyorum, eğleneceğim, kafam rahat edecek. Mühendislik için gelen arkadaşlara bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü burada mühendislik okumak demek işini hakkıyla yapacaksın demektir yani. Yani çünkü insanların algısında şu var. İspanya tatil yeri veya Barcelona tatil Evet, yeri. evet. Ben buraya eğlenmeye gidiyorum. Güllük, gülistanlık, işte parti, tatil, Maalesef öyle deniz, bir durum kum, yok. güneş falan. Evet yani Yani maalesef 5 gün geliyorsanız öyle ama okul okumaya geliyorsanız, iş yapmaya geliyorsanız öyle değil. değil. Çok ciddi çalışıyor İspanyollar, Katalanlar ve okuldaki eğitim sistemleri çok katı ve e, yani gözünüzün yaşına bakmıyorlar. Kesinlikle bir adam kayırma yok. Herkes eşit. Herkesin seviyesi eşit. Hocalarla bir işte hocam diye konuşmuyorsunuz. Kendi ismiyle konuşuyorsunuz. İşte Berk, Can. Bu bana çok ilginç gelmişti. Ben de İngiltere'de aynısını yaşadım ve bence bu inanılmaz bir bilim tartışmayla geliştiği için tartışma ortamı yaratıyor. Yani sen o statü farkı azaldığı için çünkü hitaplar bile bir statüdür aslında. Daha kolay muhalefet edebiliyorsun. Daha kolay soru sorabiliyorsun hocana. Tabii ki de. Mutlaka onun bir artısını yaşamışsındır. Ya şimdi mesela Türkiye'de ki okulumda işte sınıfta hoca bize saçma sapan şekilde tehditler ediyordu mesela. Hmm. Siz işte şunu yaparsanız bırakırım, geçirmem diye. Yani 80 kişi var, 80 kişinin içinde böyle saçma sapan muhabbetler dönüyordu. Ama mesela yüksek lisansta hoca ders mesela dersini anlatıyor veya işi bitiyor artık o bölümde. Hepimize mesela bir anket dağıtıyordu. Kendimi daha çok nasıl geliştirebilirim sizlere karşı. Hmm. Mesela biz de işte yorumlar yazıyorduk ve diyordu ki lütfen yorumlarınızı doğru yazın. Bu hiçbir şekilde sizin puanınızı etkilemeyecek. Çünkü hepimiz insanız. Benim burada görevim size ders anlatmak ve sizler hepiniz zaten birer tane mühendissiniz ve buraya mühendis olarak geliyorsunuz. Sadece yükseğinizi yapıyorsunuz. Yüksek mühendis olmak istiyorsunuz. Benim gözümde sizler öğrenci değilsiniz. Birer meslektaşsınız gibi bir konuşma oluyordu hocalarımız arasında. Mükemmel. Ve çok saygıdeğer insanlardı hepsi. Yani hepsi mesela siz bir mail attığınız zaman ben burayı anlamadım, şu kısmı anlamadım veya benim böyle bir talebim var. Kesinlikle iki iş günü içinde maksimum size cevap veriyorlardı. Galiba öyle bir zorunluluk da var. Evet. İngiltere'de öyle bir zorunluluk vardı. Akademisyenler işte 2-3 günü içerisinde yapmak zorundadırlar diye. Yani cevap vermek zorundadırlar diye. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi sen dedin ki ben hani çok daha büyük bir pazara hitap eden bir bölümde yüksek yaptım. Onun sonrasında mezuniyet sonrası iş bulma süreci nasıl oldu? Şimdi ben açıkçası mezun olmadan iş buldum. Bitirme tezimi yazdığım dönemde güzel bir CV hazırladım kendime. Ve tam olarak 1,5 ay kala mezuniyetime LinkedIn üzerinden başvurulara başladım. Aynı şekilde diğer iş ilanları sitesinden de başvurulara başladım. Ve genellikle kimya üzerine başvurular yaptım. İşte kimya ile alakalı ne olabilir? Laboratuvar teknikeri, satış müdürü, aynı şekilde hmm, proses mühendisliği gibi birçok bölüme başvurdum kimya ile alakalı. Çünkü Barcelona bölgesi kimya alanında bayağı gelişmiş bir bölge. O yüzden burada çok fazla iş imkanı var. Kimyadan kastım da hani biyomühendislik de olabilir. Özellikle ilaç sektörü de olabilir. Kaplama sektörü de olur. Plastik sektörü de olur. Yani çok geniş bir alan. Aklınıza her şey gelebilir. Mesela benim ilk çalıştığım yer polimer su bazlı dispersiyon polimer üretiyorlardı. Poliakrilamit diye geçiyor. Mesela bu ürünlerde kullanıyordunuz mesela. Atık su arıtma kimyasallarında, kağıtların yapısında, kozmetikte saçınızı kullandığınız şampuandan tut kreme kadar birçok Hmm. etkenlerde kullanabiliyordunuz bunu. Ve çok geniş bir sektör. Yani gündelik hayatımızda olan her şeyde bir dokunuşu var aslında. Evet, mesela sizin kullandığınız saç kreminde bile o yumuşaklığı veren his o polimerler sayesinde Hmm. sağlanıyordu. Benim o sattığım ürünler sayesinde sağlanıyordu mesela. Vay be. Çok değişik bir şey. Veya kullandığınız beyaz A4 kağıdı
Hata da kabul etmez ama o zaman değil mi yani? Tabii zaten kimyayı okumak istiyorsanız veya kimyayla çalışıyorsanız çok detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Çok detaycı olmanız gerekiyor. Çok fazla okumanız gerekiyor. Yani kimya hatayı affetmez. Ve bunu birçok büyük endüstriyel kazada da görüyoruz. Ee, Satışta da affetmez. Çünkü siz bir müşterinize yanlış bir ürün tavsiye ettiğiniz zaman ve bu üründe bir şekilde onaylanırsa insan sağlığına birçok şeye zararlı olabilir ve onlara zarar verebilir. Ve bu da açıkçası sizin kariyerinizi bitirir. Yani ve ben de mesela bu konuda çok geniş konuşmak istemiyorum. Çünkü bizden çok daha tecrübeli insanlar var piyasada bu işleri yapan ama mesela bizim hep gördüğümüz bu oldu. Yani bu zamana kadar. Ya Ve bize hep bu şekilde tavsiye verildi. zor, onun bir stresi de olsa gerek herhalde değil mi yani? Tabii ki de zaten mühendislik okumak şu anda çok trend bir meslek, trend bir olay. Ya işte ben mühendislik okuyacağım deyip birçok insan bu bölümü seçiyor veya kimya mühendisliğini veya diğer bölümleri seçiyorlar. Ama gün sonunda açıkçası pişman oluyorlar. Yani bu bölüme geleceksiniz kimya mühendisliği bölümüne ve iyi bir kimya mühendisi olmak istiyorsanız açıkçası herkes kimya mühendisi olabilir. 4 senede herkesi ediyorlar bu şekilde. Ama çok detaylı çalışmanız gerekiyor ve düzenli çalışmanız gerekiyor. Öbür türlü başarılı olmanız çok zor. Peki e, ilk bir işe girdin, sonra onu değiştirdin galiba değil mi buradayken? Evet, mesela eski iş yerinde 1,5 yıl kadar çalıştım. Geçen Ocak ayında yani yine. Burada başka bir firmadan teklif aldım. Bölge müdürlüğü olarak, bölge ihracat müdürü olarak. Şu anda bölge ihracat müdürü olarak görev yapıyorum. İşte Asya ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Balkan ülkeleri gibi ülkelerin sorumluluğunu üstlendim. Satış mı Evet, üzerine? satış üzerine ve oradaki ticari işler üzerine. Ve aynı şekilde zaman geldiği zaman teknik bilgileri de paylaşıyoruz tecrübelerimizden dolayı. Ee, evet, bu şekilde bir iş yapıyorum şu anda. Yani o Çok yüzden iyi. hem de hem kimyayı hem de ticareti bir arada tutarak bir şey kendimizi geliştiriyoruz diyebilirim. Güzel bir aslında hibrit, yani çok farklı yetenek bölümlerinin olduğu bir şey. Yani hem bileceksin kimya background'unu hem de satmayı bileceksin. Toplantı yapmayı bileceksin. İşte onlarla ikna etmeyi. Hani Tabii hem ki. satış sales kısmı var Evet, hem de ürünü bilme kısmı var sonuçta kimya. kesinlikle. Mesela zaten eğer teknik bir ürün satıyorsanız, kimyasal bir ürün satıyorsanız eğer müşterinin size bir teknik soru sorduğu zaman cevap veremezsiniz. Bitti. Evet, iş kaybettiniz. Bitti yani. Rakibiniz aldı. O yüzden mesela ben bu tarz işlere girmek istiyorum. Bu tarz işler yapıyorum genellikle. Kendi işimle alakalı veya Hmm. kimyayı da bildiğim sektörlerle alakalı işler yapıyorum ki en iyi şekilde o işi layıkıyla yapabileyim. Çok iyi. Mantık o. Çok iyi. Vallahi hayırlısı olsun. Bu iş aslında zaten bir iki aylık bir iş. Şu anki Evet. yeni geçtiğin iş. Umarım güzel de devam eder. Aynen. Kariyer İnşallah. açısından da. Valla bence mühendislik, işte kimya, yüksek kimya mühendisliği, yüksek lisans, burada okumak, burada çalışmak gibi birçok insanların merak edebileceği, senin yolundan gitmek isteyen insanların da bence birçok böyle senin tecrübelerinden yararlanabileceği bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ ol. Şimdi sürenin sonuna geldik. İspanya'da olmak ve İspanya'da bir Türk olarak burada çalışmak, burada okumak ve buradaki sosyokültürel yaşamın benzerlikleri ve farklılıklarını konuşacağımız göç hikayeleri bölümü de yine az sonra diğer sohbetimizde çekilecek. Bu biraz daha kariyer odaklıydı. Umarım keyif almışsınızdır. Çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.